Google bizi dinliyor mu? %100 tereddütsüz cevap ver. %100 kesin bir cevap vermek zor. Ancak Google, sesli komutlar veya ses tanıma ayarları açık olduğunda ses verilerini kaydedebilir. Merhaba arkadaşlar. Günün sorusu Google bizi dinliyor mu? Bu konu gerçekten gündemde yer tutuyor. İnsanlar dinlenildiğini düşünüyorlar. Tabii ki buna sebep olan bazı şeyler var. Bunlar nasıl mesela? Diyelim ki başımıza gelmiştir. Bir arkadaşımızla işte konuşuyoruz. Diyelim ki tatile gitmekten bahsettik. Birkaç dakika sonra Instagram'da, YouTube'da veya Google'da karşımıza tam o konuyla ilgili reklamlar çıkıyor. Ben de bu konuyu merak ettim açıkçası. Gerçekten telefonumuzda birileri bizi dinliyor mu? Yoksa bir tesadüf mü bu? Bununla alakalı kendi kendime sorular sordum. Daha sonra bu konuyu araştırmaya karar verdim. İşte sesli asistana sordum. Araştırmalara baktım. Gizli politikalarını inceledim. Sonuçlar gerçekten şaşırtıcıydı açıkçası. Böyle yani %100 hayır veya %100 işte evet sorularını bulamadım. Fakat bununla alakalı şuna karar verdim. Eğer tereddütte kalıyorsak, içimizde bir parça ya dinleniyor hissi oluşuyorsa, bu anlattıklarımdan sonra size de oluşuyorsa kendiniz karar verebilirsiniz. Bazı önlemleri alabiliriz. Nasıl önlemler alacağımız konusunda yine bakacağım. Size bu şekilde bu video içerisinde anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar yapmış olduğum araştırma açıkçası beni bir şeye yoğunlaştırdı. Bu da bizim işte asistanları, telefondaki asistan kullanımları. Yani Hey Siri, işte Hey Google, işte OK Google dediğimizde harekete geçmesiyle alakalı. Örnek veriyorum mesela burada OK Google gördüğünüz gibi direkt açıldı bu. Şimdi tabletteki direkt açıldı. Telefona geçiyorum. Mesela bu telefonu sesli komutla çalıştırmıyorum. Mesela OK Google, Hey Google gibi komutların hiçbirini algılamıyor şu an. Fakat basılı tutarsam şu an aktif oldu. Google Gemini'ye ayarlı bu. Asistanı da ayarlayabilirdim. Öğrenmek isteyenler için Bu bilgiye göre Ay'a ayarlı ifadesi Google Gemini'nin bir özelliği veya plan ayarı olabilir. Şimdi kilit nokta bence açıkçası burası. Birazdan mesela bu soruyu %100 Gemini'ye soracağız. Gemini'ye diyeceğiz ki Google bizi dinliyor mu? %100 tereddütsüz cevap ver diyeceğiz. Şimdi onun cevabını size yayınlayacağım. Burada asistana sesli basma yani ses komutunu kullanmayla butona basarak açma arasında bir fark olduğunu düşünüyorum. Onu da şimdi detaylı bir şekilde vereceğim arkadaşlar. Şimdi burada Google Gemini'ye sorumuzu soruyoruz. Açıyorum Google Gemini'yi. Google bizi dinliyor mu? %100 tereddütsüz cevap ver. %100 kesin bir cevap vermek zor. Ancak Google, sesli komutlar veya ses tanıma ayarları açık olduğunda ses verilerini kaydedebilir. Ayrıca arama geçmişiniz, tıklamalarınız ve diğer çevrimiçi etkinlikleriniz analiz edilerek size özel reklamlar gösterilir. Evet, burada gördüğünüz gibi %100 kesin bir cevap vermek zor diyor. Bu biraz tereddüte sokuyor açıkçası. Başka bir şekilde yapmış olduğum araştırmada yine ChatGPT üzerinden bu soruyu sorduğumda kesinlikle dinlediğini kabul etmiyor diyor. Fakat işte sesli asistan, işte Google Voice Match gibi özellikleri kullanıyorsanız işte bunda bir tereddütünüz varsa kaldırabilirsiniz diyor. Veya işte siz OK Google, Hey Google derken işte atıyorum bu arada yine açtı hemen yanındaki işte okul dediniz işte başka bir şey dediniz. O anda onu OK Google gibi anlayabilir, Hey Google gibi anlayabilir. Bu sefer de işte mikrofonu açacaktır ve ses almaya başlayacaktır gibi bilgiler veriyorlar. Gizli politikalarında bundan bahsedilmiyor. Fakat işte ses verilerini işte alır telefonu da depolar diyor ama bu arada yine de ses parçacıklarını değerlendirmek üzere kendi birimine gönderir diyor orada. Bu biraz açıkçası tereddütte bıraktı beni. Ama dediğim gibi şu an için %100 dinlemiyor, %100 dinliyor demek zor. Fakat Gemini bunu kabul etmedi. Hey Siri gibi işte asistanı açma gibi ses komutlarında şunu anladım ben. Telefon sürekli aktif, mikrofon modu sürekli tarıyor. Böyle etrafı tarıyor. O sesi arıyor.
Şimdi o ses gelir gelmez de harekete geçiyor. Böyle de bir durum var. Bu da açıkçası şimdi bu sesi nasıl alıyorsun? Yani neyi tarıyorsun da sürekli bir bekleme modundasın. O halde demek ki o sesi taradığına göre alıcıların açık. Başka şeyleri de alabilirsin gibi geliyor bana. Mesela fısıldayalım. Bakın. Sadece mikrofona fısıldamayla açtı. Bu kadar kuvvetli bir demek ki çekim gücü var. Bakın size şurada bir şey daha var. Yine açtım mesela Google ses tanımayı öğretme diyor. Bu şeyde. Diyor ki Voice Match Google asistanının sizi tanıyarak diğer kişilerden ayırmasında olanak tanır diyor. Google benzersiz bir ses modeli oluşturmak için sesinizin kliplerini alır. Bu model yalnızca cihazlarınızda saklanır. Ses modelini sesiniz daha iyi tanımak için geçici olarak Google'a gönderilebilir. Ses modeliniz geçici olarak Google'a gönderilebilir diyor. Yani buradan alıp başka bir yere taşınabiliyor sesiniz. Daha sonra Voice Match'in diyor size uygun olmadığına karar verirseniz bu sesli asistanı kullanmak size uygun değil karar verirseniz OK Google veya Voice Match ayarlarından kaldırabilirsiniz. Diyor ki ben birazdan videonun devamında bu ayarlar nasıl yapıldığını göstereceğim. Kaldırabilirsiniz diyor. Voice Match kurulumu sırasında kaydettiğiniz ses kliplerinizi görüntülemek ve silmek için de bir tane burada bir link vermiş. Bu adrese gidebilirsiniz diyor. Benzer bir ses veya kayıtlı asistanınızda kişisel sonuçlarınıza erişilebilir. Voice Match Google Asistan tarafından desteklenir. Ayarlarınızı OK Google veya Voice Match açıksa Gemini veya Google Asistan ile ellerinizi kullanmadan konuşabilirsiniz diyor. Bu da işte açıkçası sanki bir kapıyı açıyor gibi geldi bana. O nedenle şimdi burada bir tereddüt var. Gemini bize %100 dinlemez demiyor. Dinle de demiyor. Ona nedenle yapmış olduğum analizlerde sesli asistanlarda bir risk olduğunu kendimce düşünüyorum. Yani kendime göre düşünüyorum. İlla var demiyorum, yok da demiyorum. O nedenle şimdi gelin sesli asistanın kapatılmasını, teşhis kimlik bilgilerinin oradaki nelere müdahale edeceğimizi, reklam kimliğinin sıfırlanması bu bölüme nasıl müdahale edileceğini, bununla alakalı kısımları müdahale ederek kendi bilgilerimizi, ses verilerimizin kullanımının nasıl önüne geçileceğiyle alakalı kısımları şimdi hep birlikte öğrenelim. Uygulamak isteyen uygulayabilir. Uygulamak isteyen de yine kendi kararıdır. Devam ediyoruz. Sesli asistanı nasıl kapatabiliriz? Bir butonla çalışabilir hale nasıl getirebiliriz? Onu hep beraber öğrenelim. İlk olarak asistanı nasıl kapatacağız onu göstermek istiyorum. Sesli asistanı kapatmak istiyoruz. Yani butona bastığımızda harekete geçsin. Onun dışında harekete geçmesin. Sesimizi kullanmasın. Bunun için ayarlar sekmesine gidiyorsunuz. Ayarlar sekmesinden Google hesabına geliyorsunuz. Google bölümüne. Tüm hizmetler diyorsunuz. Tüm hizmetlerde arama, asistan ve ses diyor. Bunu seçiyorsunuz. Burada ise Google Asistan diyor. Bakın burada. Google Asistan'ı seçip ardından Voice Match diyorsunuz. Bakın sesli asistan yani şuradaki kelime şimdi konuşmak istemiyorum. Çünkü direkt harekete geçiyor. Konuşulduğunda ne yapıyor? Harekete geçiyor. Bu sesli asistanı kapatmak istiyorsanız buradan kapatabilirsiniz. Artık sesimizi kullanarak OK Google, Hey Google tabirlerinde harekete geçmeyecek. Yani mikrofonu sürekli böyle alıcıları açık pozisyona getirmiş olmuyoruz. Bu şekilde kurtarmış oluyoruz. İlk özelliğimiz buydu. Sesli asistanın kapatılması. Şimdi buradan devam edebiliriz. Ne yapabiliriz başka? Buraya geldik tüm hizmetler dediğimizde şurada bakın kullanım ve teşhis bilgileri bir bölüm var. Burası açık. Şimdi kullanım ve teşhis bilgilerine diyor ki ben sizin diyor telefonunuzdaki pil seviyesini, uygulama etkinliğini ve hataları ne varsa diyor bunları diyor alırım diyor. Kendim diyor değerlendiririm diyor. Buna göre de diyor, ben diyor Google uygulamalarımı ve Android'lerimi geliştiririm diyor. Bu şekilde bir aktarımı var. Yani sizin telefonunuzun içerisinden verilerden ben beslenirim. Bununla ilgili de kendimi geliştiririm diyor. Tabii biz bunun hani seviyesini bilmiyoruz. Hangi verileri ne seviye alıyorsun? Kendini ne kadar geliştiriyorsun? Ne kadar güvenebiliriz? Bunlar hep soru işareti. Burada bir tereddütümüz varsa o halde bunu da
kapalı hale getirebiliriz. Evet, bir diğer bölüm ise arkadaşlar myactivitygoogle.com. Eğer siz Google arama motorunda bunu yazdığınızda hesabınızın etkinlikler bölümüne ulaşabiliyorsunuz. Bu şekilde ekranda görüldüğü gibi yazdım. Bakın ilk çıkan şeyi tıkladığımda. Burada bakın YouTube geçmişinizi de görebilirsiniz. Bütün Google aramaları vesaire ne varsa geri bütün şeyleri görebiliyorsunuz. Bu arada silebilirsiniz. Bunu da ayrı bir video halinde yapacağım. Şimdi web ve uygulama etkinliği diyor. Buraya giriş yaptığınızda bakın konuşma ve ses etkinliğini dahil et diyor. Bu da yani yapılan etkinliklerde, Google etkinliklerinde konuşma ve ses etkinliğinizin değerlendirilmesi anlamına geliyor. Ama tabii biz bunu derken itham etmiyoruz. %100 bizi değerlendiriyor, bizi dinliyor manasında değil de buradaki açıklamalara göre diyor ki Google bu ayarlarla kaydedilen sesleri, ses tanıma teknolojilerini ve bu teknolojilerden yararlanan Google Asistan gibi Google hizmetlerini geliştirmek ve iyileştirmek için kullanırım ben bunu diyor. Başka bir şey için kullanmıyorum diyor. Ama siz yani bu açıklamayı yeterli bulmuyorsanız eğer, kendinizce bir tereddütünüz olduğunu düşünüyorsanız o halde bunu da kapatabilirsiniz. Bakalım burada. Bakın kimi durumlarda da cihazınız başka bir sesi yanlışlıkla OK Google gibi duyup etkinleştirme olarak algılayarak sesi kaydetmeye başlayabilir. Bu istenmeyen etkinleşimleri azaltmak için sistemlerimizi iyileştirmeye devam ediyoruz diyor. Yani sistemin de açıkları var anlaşılan. O nedenle bu kısmı işte kapatmak istiyorsanız gelirsiniz. Bu tiki de buradan kaldırabilirsiniz. Daha önce diyor bununla alakalı ses kayıtlarınız varsa activitygoogle.com'a gidip buradan da silebilirsiniz diyor. Daha önce web uygulama etkinliğinde saklanan ses kayıtlarını activity.google.com adresine silebilirsiniz şeklinde geliyor arkadaşlar. Bunu da yine size bırakıyorum. Kaydetmeyi durdur butonuna bastım. Şu an için böyle bir kullanacağım bakalım. Bir anormallik, herhangi bir şey olacak mı olmayacak mı onu da görmüş olacağız. Bu şekilde. Son bir özelliğimiz kaldı. Onu da şimdi geçiyorum. Son özelliğimiz ise Google'daki reklam kimliğinin sıfırlanması. Bunu da işte araştırdığımda bir YouTube içeriğinde paylaşılmış. Bu da yine dinlemeyle alakalı. Dinlemenin önüne geçen önlemlerden birisi olarak aktarılmış. Bana çok mantıklı gelmedi ama yapmak isteyenler için göstereceğim. Ayarlar bölümüne gidiyoruz. Ayarlar bölümünde yine Google'a geliyoruz. Tüm hizmetler diyelim buradan. Buradan reklamlar diyorum. Reklam kimliğini sıfırla diyorsunuz. Onayla. Bu seçenek uygulamaların bundan sonra kullanabileceği yeni bir reklam kimliği oluşturur diyor. Reklam kimliğini sil diyor. İşte o sıfırla ve kimliği sil etkinliği yapılarak yine bu dinlemenin önüne geçildiğini aktarmışlar. Ben dediğim gibi çok şey gelmedi ama yapmak isteyen varsa yine de bunu da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Takdiri size bırakıyorum. Evet arkadaşlar, genel manada bu şekilde %100 cevap alamadığımız Google dinlemelerinde kendimize bir tedbir almak istiyorsak neler yapılabileceğini aktarmaya çalıştım. YouTube Tamam Bir Takım Teknoloji kanalımda yeni ve faydalı bilgileri buluşmak dileğiyle saygılar, selamlar diliyorum.